gelmiş geçmiş en iyi forvet oyuncusu olarak kabul edilir. Oysa Thierry Henry'nin en büyük yeteneği gol atmak değildi. O yüzden tarihin en başarılı takımlarında adı yazıyor. Sadece kendi neslinin değil, sonraki iki neslin de en büyük forvetlerinden kabul edilir Thierry Henry. Düz mantıkla ve biraz internet dolaşmasıyla ona dair gol ve kupa istatistiklerini çıkarmak kolaydır ama Henry'yi rakamlarla anlatmak mümkün değil. Onu futbolu sonsuza dek değiştiren Karayipli Fransız çocuk olarak anlatmak gerekir. Fransız Antilli bir baba ve Martinikueli bir annenin oğlu olarak Paris'in kenar mahallelerinde doğdu. Neredeyse %50'si göçmenlerden oluşan ve hayatın pek adil olmadığı bir sokakta. Ailesi adaların muhteşem görüntüsünün altındaki gerçek ve yokluklarla dolu şartlarından kaçmış, daha iyi bir hayatın peşine düşmüşlerdi. Büyürken etrafta sadece beton vardı diyor Thierry Henry. Büyük ve yüksek binalar, futbol oynadığımız duvarlar. Baba Tony Henry disiplinli ve saygı duyulan bir karakterdi. İşten sonra amatör futbol oynadığı bir takımda forvet oyuncusuydu. Asıl ilginç hikaye ise Tony'nin oğlu Thierry doğduktan sonra birkaç dakika sonra eşine bir futbolcu olacağını söylemesiydi. Babam biliyordu. Nasıl bildiğini bilmiyorum ama bunu her yerde söylerdi. Oğlum bir futbolcu olacak. Henüz yaşım çok küçüktü ama bunu söylemekten asla vazgeçmedi. Tony Henry oğluyla her fırsatta futbol antrenmanları yapıyordu. Röveşata denemeleri ve sokaktaki çocuklara attığı çalımlarla futbol Thierry için çok eğlenceliydi. Yeteneğinin bir hediye olduğu söyleniyordu. Ancak Thierry bunun doğru olmadığını söylüyor. Hiçbir şey hediye değildi. Futbolda yapabildiğim her şeyi çok çalışarak, saatlerce antrenman yaparak geliştirdim. Elimde sadece hızım vardı. Üzerine ben inşa ettim. 1990'da 13 yaşında oynadığı minik takımda Monaco'nun yedek avcılarının dikkatini çekti. Okul dersleri çok iyi değildi ve Fransa'nın en büyük altyapı akademisi olan Clairefontain'e gönderildi. 15 yaşındayken Monaco altyapısına döndü. Teknik direktör Arsene Wenger'di ve Henry o yaşa kadar hep santrafor olarak oynatılmıştı. Wenger hızını ve atletizmini kullanmak adına onu sola aldı ve kanat forvet olarak oynatmaya başladı. 1994'te ilk maçına çıktı. 1996'da Fransa'da yılın en iyi genç futbolcusu ödülünü aldı. Onu ilk kapan Juventus oldu. 1999'da gittiği İtalya'da beklediğini bulamamıştı. Teknik direktör Moggi'nin hücum anlayışı ile Henry'nin oyunu birbirine tutmuyordu. Sadece 16 maça çıkabildi ve 3 gol attı. Her şey bir hayal kırıklığına dönüşmüşken eski hocası ve Henry efsanesinin yaratıcısı Arsene Wenger'in yanına Arsenal'a gitti. Nicolas Anelka'nın yerini doldurmaya. Beklenti büyüktü. Wenger onun için 11 milyon sterlin ödenmesi için ikna etmekte çok zorlanmıştı. İtalya'daki son sezonu hiç ümit vaat etmiyordu. Ancak Wenger vazgeçmiyordu. 1998 Dünya Kupası'nın ardından Euro 2000'i de kazanan Fransa'nın en önemli parçasıydı Thierry. Sadece oyuna adapte olması gerekiyordu. Onu eleştirenlere şöyle cevap veriyordu. Anelka ile Henry'yi karşılaştıracaksanız evinize gidin. Henry, Anelka'nın sahip olmadığı yeteneklere sahip ve her şeyden önce o bir takım oyuncusu. O yılları anımsadığımda her şeyi baştan öğrenmem gerekiyordu diyor Thierry Henry. Santraforluk sanatını öğrenmeliydim. Dünya şampiyonu takımdan geliyordum. Ama aslında hiç kimse değildim. İngiltere'de ilk sezonu da kötü başlamıştı. Ancak hepsi 1999-2000 sezonunda oynanan Derby County maçında değişecekti. Hafta içinde UEFA Kupası'nda Nantes maçında bitime 20 dakika kala Freddie Ljungberg'in yerine oyuna girmiş ve rakip savunmanın içinde yaptığı koşularla gerçek sihrinin ipucunu vermişti. Wenger derbi maçına Bergkamp-Henry ikilisiyle başladı. 72'de Henry oyundan çıkarken tüm stat ayakta alkışlıyordu. Arsenal'ın yenilmezlerinin
en kilit oyuncularından biri oldu. Barcelona'da Messi, Eto'o, Henry üçlüsünü yarattılar ve bir sezonda 6 kupa kazanan, gelmiş geçmiş en başarılı sezonda yine onun adı vardı. Futbol tarihinin en büyük başarılarına imza atan takımlarda Thierry'nin imzası tesadüf değildi. Wenger haklıydı. Thierry, Henry'nin en büyük yeteneği çevresindeki oyuncularla ve tüm takımla birlikte oluşturduğu sinerjiydi. Onu şöyle tarif ediyorlardı: tarihte hiçbir oyuncu rakip savunmayı Thierry Henry kadar terörize etmemiştir. Thierry Henry'yi işte bu yüzden gol ve asist sayısı anlatmaz. Sadece bir futbolcu olmanın ötesinde bir ikon haline geldi. Futbolcuların reklam anlaşmalarından kazandıkları paraların, yükselen yıllık maaşların ve sponsorlukların oyunu ele geçirdiği dönemin kahramanlarından birine dönüştü. Futbolcular artık sadece gol atmıyordu. Reklamlarda oynuyor, dünyada olup bitenlere karşı sosyal mesajlar veriyor, yardım kuruluşları için çalışıyor ve milyon dolarlık sponsorluk anlaşmaları imzalıyorlardı. Thierry Henry de güzel oyun endüstri için muhteşem bir kahramandı. Mükemmel bir futbolcu olduğu kadar hırslı ve saygı duyulan bir isim. 2009'da oynanan İrlanda maçında attığı golün ardından hakeme gidip eline çarptığını söyleseydi, muhtemelen kariyerindeki tek eksik buydu. Biz bugün sizler için Thierry Henry'nin hikayesini anlattık. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.